Merhaba değerli izleyiciler. Kozmoloji serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde paralel evrenler teorisinin kozmolojik ilkelerinden ve bizi olası çözümlerinin paralel evrenlere sevk ettiği temel problemlerden bahsedeceğiz. Kozmosun genel görelilik ve kuantum mekaniğinin ipleriyle örülmüş büyük dokusunda Friedman ve Lemaitre'nin öncü beyinleri tarafından desteklenen ve kökleri Einstein'ın denklemlerine dayanan bu anlatı evrenimizin genişleyen doğasını açıklıyor. Evrenin genişlemesi Friedman ve Lemaitre tarafından Einstein denklemleri temel alınarak matematiksel olarak gösterilmiştir ve evrenin geometrik modeli için hayati bir konsepttir. Bu temel ilke Friedman, Lemaitre, Robertson-Walker metriğinden görüldüğü gibi türetilmiş olup homojen ve izotropik bir evren varsayımı altında Einstein'ın alan denklemlerine bir çözüm sunar. Uzayın eğriliği evreni kaplayan madde ve enerji yoğunluğunu yansıtan bir gözlemsel niceliktir. Bu eğrilik kozmik genişlemenin kaderini belirler. Bu aynı zamanda madde ve enerji yoğunluğunun koreograf olarak görev yaptığı yerçekimsel güçler ve karanlık enerjiden oluşan bir bale gösterisiyle de ilişkilendirilebilir. Evren genişlemeyi durdurmaya yetecek kadar madde ve enerji barındırırsa, uzay zaman kendi üzerine kıvrılarak kapalı bir evren yaratacaktır. Tersine bu kozmik yoğunluktaki bir eksiklik, negatif eğriliğe sahip sonsuza kadar genişleyen bir evrenle sonuçlanacaktır. Ve bu kozmik yoğunluğun genişleme etkisine tam olarak karşı çıktığı bir evrende uzayın kendisi düz bir geometriye sahip olacaktır. Evrenin geometrisi ve kaderi kritik yoğunluk ile ilişkilendirilen toplam yoğunluk tarafından belirlenir. Bu yoğunluk genişleme hızını yeniden çöküşe veya sonsuz genişlemeye yol açmadan dengeleyebilir. Bu kozmik anlatının derinliklerine daldığımızda uzak yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışığın teleskoplarımıza ulaşmadan önce belki de birden çok kez kozmosun etrafında bir yolculuğa çıktığı, ölçeği potansiyel olarak sınırlı olan bir evrenle karşılaşırsınız. Ancak evren yeteri kadar genişse ışık yolculuğunu tamamlayamayabilir. Evrenin sonluluğu veya sonsuzluğu sorusu derin anlamlar taşır. Sonlu bir evren, zamanın uzak noktalarında büzülen, tekilliğe doğru daralan bir uzay sürekliliği olan bir kozmosu akla getirir. Sonlu bir evren, ışık yollarının paralel aynalar arasındaki çoklu yansımalar gibi kendilerine geri dönebileceği kapalı bir topolojiyi ima eder. Ancak sonsuz bir evren aynı şekilde ışık yollarını kısıtlamaz. Bu da sonsuz bir uzaysal genişlemeye gösterir. Gözlemlenebilir evren, büyük patlamadan bu yana ışığın kat ettiği mesafe ile sınırlıdır ve kozmolojik ufuk tarafından tanımlanır. Bu ufuk şu anda gözlemlenebilecek olayların ötesindeki sınırları işaret eder. Anlamı arayışımız gözlemlenebilir ufukta ışığın büyük patlamadan bu yana kat ettiği mesafenin çizdiği sınırda bitmiyor. Bu ufkun ötesinde evrenin sonluluğunun veya sonsuzluğunun bir sır olarak kaldığı bilinmeyen bir yer vardır. Yine de kozmik görüş noktamızı bu sınırlı gözlemlenebilir evrenin içinde buluyoruz. Bu yer kozmosun en eski çağlarından gelen ışığın henüz bize ulaşmadığı ve kozmik ufkumuzun ötesinde geniş uzay bölgeleri bıraktığı bir yerdir. Bu geniş ama muhtemelen sonlu kozmosta sınırlı sayıda kozmik konfigürasyon bulabiliriz. Bu sonsuz olasılıklarla dolu sonsuz bir evrenle tam bir tezat oluşturabilir. Burada maddenin konfigürasyonları tekrarlanıyor olabilir. Bu da sonsuz bir evrenin sınırsızlığı içinde kozmik yerimizin sayısız yinelemeden yalnızca biri olabileceğini akla getiriyor. Kuantum düzeyinde evren parçacıklar için sınırsız bir konum ve hız alanı sunar. Ancak ölçümün pratik sınırları bu sürekli genişliğe bir ayrıntı düzeyi katarak sonsuz olasılıkları gözlemlenebilir gerçekliklerin sonlu bir alt kümesine dönüştürür. Bu kuantum manzarası bize en iyi cihazlarımızın çözünürlüğünün ötesinde sonsuz küçük varyasyonların ayırt edilemez bir şekilde birleştiğini hatırlatıyor. Belirsizlik ilkesi olarak bilinen bu ilke, bir nesnenin konumunu ve hızını aynı anda ölçmenin doğruluğuna temel bir sınır koyar. Gerçekliğin dokusuna daha derinlemesine baktıkça bir nesnenin konumunu ölçmede kesinlik elde etmeye çalışırken enerjiyi arttıran cihazlar kullanırız. Bu netlik arayışı gözlemlerimizin çözünürlüğünü arttırarak konumları daha doğru bir şekilde betimlememize olanak tanır. Ancak bu arayış paradoksal bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Mükemmel çözünürlüğe ulaşmak sonsuz enerji gerektirecek ve bu da nesnenin momentumunda sonsuz belirsizliğe yol açacaktır.
Bir nesnenin konumunun hassas ölçümleri yüksek enerjili cihazları gerektirmekle birlikte ölçümlerde kullanılan fotonların enerjisi arttıkça çözünürlük iyileşmekte, ancak bu daha büyük momentum belirsizliklerine yol açmaktadır. Bu kavramı matematiksel olarak anlamak için foton enerjisi ile dalga boyu arasındaki ilişkiyi Planck-Einstein eşitliği ile verilmiş şekilde düşünürüz. Bunları birleştirmek bize daha yüksek foton enerjisinin, dolayısıyla daha küçük dalga boyunun ölçüm çözünürlüğünü arttırdığını, ancak aynı zamanda momentum belirsizliğinin de arttığına dair içgörü sağlar. Kesinliğin bu yapısal ve teknik sınırı bizi sonsuz olasılıklar alanından sonlu gerçeklikler alanına, kuantum dünyasının içkin olasılıksal doğasının bir yansımasına yönlendirir. Madde ve radyasyonla dolu 41 milyar ışık yılı yarıçaplı küresel bir alan içindeki bir sınır olan kozmik ufku düşünün. Bu geniş alan içindeki parçacıkların düzenini anlamak, mevcut madde ve radyasyon miktarıyla uğraşmayı gerektirir. Ancak kozmos doğal bir sınır dayatır. Sonsuz sayıda parçacık var olamaz. Kozmik ufuk gözlemlenebilir evrene maddenin ve radyasyonun doldurduğu bir sınır koyar. Ve bu sınır içindeki parçacık konfigürasyonlarının sonlu bir sayısını ima eder. Gözlemlenebilir evrenin hacmi kozmik ufuk mesafesine eşit yarıçaplı bir küre olarak düşünülebilir ve bu yaklaşık olarak şekildeki gibi hesaplanır. Ne kadar çok parçacık varsa enerji de o kadar büyük olur. Uzayın eğriliği artar ve potansiyel olarak kendi çekim kuvveti altında bir kara delik doğurur. Böyle bir bölgeye daha fazla madde ve enerji eklemek yalnızca kara deliğin olay ufkunu genişletecek ve uzayın belirli bir alanında var olabilecek madde ve enerji miktarının sınırını ortaya çıkaracaktır. Enerji yoğunlaşmasından kara delik oluşum kavramına genel bir bakış açısı sunacak olursak, bir bölgede madde ve enerjinin aşırı yoğunlaşması uzay zaman eğriliğini arttırmakla birlikte kara delik oluşumuna yol açar. Bu da herhangi bir uzay bölgesindeki madde ve enerji yoğunluğu üzerine bir sınır koyar. Matematiksel bağlamda bu Schwarzschild yarıçapı ile gösterilebilir. Kozmik ufuktaki sonlu enerji, elektronların, protonların, nötronların, nötrinoların, müyonların, fotonların ve diğer atom altı parçacıkların içerildiği ve her konfigürasyonun yalnızca sınırlı sayıda olası düzenleme sunduğu anlamına gelir. Kozmik model içerisinde sınırlı sayıda farklı kuantum durumları meydana gelir ve bu durum yeterli bölgelerde parçacık düzenlemelerinin kaçınılmaz olarak tekrarlanmaya başlamasını sağlar. Sonsuzca genişleyen bir evrende bu tekrarlanma olasılığı neredeyse kesin hale gelir. Sonsuz sayıda kapalı bölgeyle uzayın genişliği herhangi bir fiziksel sistemin parçacıklarının düzeni ve fizik yasalarıyla tanımlanmasını gerektirir. Eğer bir kozmik bölgedeki parçacık dizilimi diğerinde kopyalanıyorsa, o zaman her açıdan tam bir kopyamız başka bir yerde var demektir. Uzayın uçsuz bucaksız genişliklerinde herhangi bir anda her biri büyük bir çoklu evrende kendi başına bir evren olan sonsuz sayıda ayrı bölge mevcut olabilir. Ancak sonlu bir evren kavramı böyle bir çoklu evren kavramına karşı en zorlayıcı karşıtlık olarak durmaktadır. Lemaitre'ın ilkel atomunun ve büyük patlamanın kökenlerini ve özelliklerini anlama arayışlarında fizikçiler enflasyonist kozmoloji olarak bilinen bir yaklaşım geliştirdiler. Evrenimizin ilk anlarının derinliklerini keşfetmeyi amaçlayan bu çerçeve, sonsuz genişleyen bir evren fikrini sağlam teorik ve gözlemsel kanıtlarla desteklemektedir. Bu analiz, karmaşık kavramları temel matematiksel modellere ve sembolik temsillere indirger. Verilen türevlerin oldukça kavramsal olduğu ve tartışmaların prensiplerin altında yatan matematiğe giriş olarak hizmet ettiği belirtilmelidir. Daha derin bir inceleme, kuantum alan teorisi, genel görelilik ve modern kozmolojik teorilere dalmaya gerektirir. Bu anlatı aracılığıyla kuantumdan kozmik alana yolculuk yaparak bilginin sınırlarını ve evrenin kendisi tarafından belirlenen doğasında var olan sırları keşfediyoruz. Bu konu ile ilgili değerlendirmelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.